Her sabah işe gitmek için yataktan çıkmakta zorlanıyor musunuz? Bazen yöneticinizle karşılaşmamak için işe gitmek istemediğiniz günler oluyor mu? Yöneticinizle olan ilişkinize dair şüpheleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz, çünkü bugün bu videoda yöneticinizden pek de hoşlanmadığınızı gösteren 4 belirtiyi konuşacağız. Yöneticinizle olan ilişkiniz, iş tatmininiz, iş yerindeki mutluluğunuzla direkt ilintili. Yöneticinizle mutlu değilseniz, iş yerinizde mutlu olma imkanınız neredeyse hiç yok. İnsanlar yöneticileriyle mutlu olduklarında genellikle bunun farkındadırlar. Yöneticimi çok seviyorum dediklerine bazen şahit olursunuz. İyi ki onunlayım derler. Bilirler ki motivasyonlarının, mutluluklarının kaynaklarından biri de yöneticileridir. Mutsuz çalışanlarsa memnuniyetsizliklerinin kaynağının yöneticileri olduğunu anlamakta bazen zorlanabiliyorlar. Bunun yerine farklı konularda söylenmeyi tercih edebiliyorlar. İşe giderken ayakları geri geri gidiyor. Yöneticinizle olan ilişkinizde teşhisi koymak iş yerindeki mutluluğunuz için çok önemli. İşte size yöneticinizden pek de hoşlanmadığınızı gösteren 4 belirti. Yöneticiniz tatildeyken ya da seyahatteyken kendinizi ofiste daha mutlu hissediyorsanız bu pek hayra alamet değil. Etraftayken size sorular soran, sizden iş isteyen, yaptığınız işi sorgulayan, ister istemez sizde bazen stres yaratan kişinin arada bir ofiste olmamasından az da olsa memnun olmanız normal karşılanabilir. Bu bir noktaya kadar normaldir. Öte yandan ofiste mutlu olduğunuz zamanların sadece yöneticinizin olmadığı zamanlar olması ise çok ama çok anormaldir. Yöneticilik hiçbir zaman sadece yöneticilik olmadı. Bir yönetici yeri geldiğinde çalışanının arkadaşı, yeri geldiğinde abisi, ablası olabilmeli. Yönetici ile çalışan arasında samimiyet olmasının, sevgi doğmasının bence tek yolu bu. Sevdiğiniz, güvendiğiniz, gerektiğinde akıl danışabildiğiniz kişinin ortalıkta olmaması sizi her zaman çok mutlu ediyorsa bu pek normal bir durum değil. O yüzden işinizde mutlu hissettiğiniz zamanlarda bir bakın bakalım. Yöneticiniz oralarda mı? Bir şeyi aktarmak zorunda olduğunuzda dahi konuşmaktan kaçınıyorsanız bu da pek hayra alamet değil. Kritik konular olduğunda bile konuşmaktan kaçındığınızı, konuşmayı ertelediğinizi, yöneticinizle karşılaşmamaya çalıştığınızı fark ettiğiniz oluyor mu? İnsan yöneticisi ya da çalışma arkadaşı kim olursa olsun çalıştığı kişiyle arası soğuduğunda en belirgin davranış budur. Kaçınırız. Yöneticinizle konuşmak istemezsiniz. Bu tutumun, bu davranışın sonucu da haliyle iletişimin zayıflaması, iş akışlarında karar alınamaması, ilişkinin dönülmez noktaya doğru ilerlemesi olacaktır. Yöneticinizle bir araya gelmekten kaçınamazsınız. Sizce iletişiminiz ne durumda? Bulunduğunuz toplantılara, bulunduğunuz sohbetlere yöneticinizin de dahil olmasından rahatsız oluyorsanız bu da pek hoş değil. Bir toplantının ya da iş arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir gecenin katılımcıları arasında veya herhangi bir e-mail grubunda bağlı bulunduğunuz kişinin ismini gördüğünüzde rahatsız oluyorsanız, kötü hissediyorsanız bu da bir sıkıntıya işaret eder. Bazen tabii ki inisiyatif almak, özgürce hareket etmek, uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Yine de içinde yer aldığı konularda yöneticinizin ismini gördüğünüzde yıkılıyorsanız, depresif hissediyorsanız bu sizce normal bir durum mu? Yaptığı her şey gözünüze batıyorsa bu da çok can sıkıcı. Birine sinir olduğunuzda karşınızdaki kişinin sıradan normal davranışları bile sizi rahatsız eder. Toplantıda kahvesini içerken çıkardığı ses, ofiste ortalıkta yaptığı özel konuşmalar, sırf ekibiyle diyalog olsun diye, biraz sempatiklik olsun diye bazen yaptığı o soğuk şakalar ve daha birçok şey gözünüze batar. İçinizden dersiniz ki bu niye böyle? Söz konusu rahatsızlığınız arada sırada oluyorsa sorun yok. Fakat yöneticinize ya da bir çalışma arkadaşınıza, size yakın olan birine her daim sinir olduğunuzu düşünsenize. O iş hayatı çekilir mi? O iş ilişkisi devam edebilir mi? Yöneticinizden hoşlanmadığınızı düşündüğünüz
Hissettiğiniz ve bu duygunuzdan emin olduğunuz noktada oturup bir muhasebe yapmanız lazım. Hoşlanmadığınız tam olarak ne? Yöneticinizin sizi rahatsız eden yönlerini değiştirmek için yapabileceğiniz bir şey var mı? Kendinizde hangi davranış değişikliklerini yapabilirsiniz? Bu durum geçici olabilir mi? Belki de o ara bir heylisiniz. Yapamayacağınızı düşünüyorsanız, bu durumu sürdüremeyeceğinizin farkına varıyorsanız, bu koşullar altında işi sürdürebilir misiniz? Kendinize bu soruları sorun. Oturup bir düşünmekte, bir kafayı toplamakta fayda var. Yöneticiniz iş hayatınızın o kadar önemli bir parçası ki, iş ararken deneyimli biriyseniz, çalışacağınız şirket ya da görev tanımından çok, alacağınız rolden çok yöneticinizi seçiyorsunuz. Deneyimsiz biriyseniz, girdiğiniz işteki devamlılık kararınızı yöneticiniz belirliyor. İş yaşamında birlikte yol aldığınız, size yön gösteren, deniz feneri konumundaki kişiyle olan ilişkinizden emin olun. Bir bakın, mutlu mesut bir ilişkiniz var mı? Varsa şükredin, çünkü herkes sizin kadar şanslı değil. Yoksa aksiyon alın, çünkü şairin dediği gibi hayat kısa, kuşlar uçuyor. Peki yöneticinizle olan ilişkinizden memnun değilseniz, bu durumu iyileştirmek için hangi adımları atabilirsiniz? Birincisi tabii ki yöneticinizle konuşmak. İlişkinizi geliştirmeye çalışmak. O samimiyete sahipseniz rahatsız olduğunuz temel şeyleri kendisiyle paylaşabilirsiniz. Uygun bir zamanda sizi dinlemesini sağlayın, siz de onu dinleyin. Bir diğer adım kendinizde yapabileceğiniz değişiklikler. Çalışma şeklinizi ve tutumunuzu değiştirmeye çalışın. Kendinizle ilgili olan durumun farkında olmanız aslında iyileşmenin ilk adımı. Çözemiyorsanız farklı bir departmana geçmeyi düşünebilirsiniz. Öyle bir imkanınız yoksa şirketten ayrılmayı düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. Bir YouTube izleyicisiyseniz ve videoyu beğendiyseniz neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Lütfen abone olun, beğeni butonuna basın, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Burası Yetenek 101, bu kanalın konusu insan, çünkü en önemlisi insandır. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.